Bir sabah uyandığında birden beyninin %100'ünü kullandığını fark ediyorsun. Artık istediğin her şey bir anda senin olabilir. Başarı, zenginlik, güç ve daha fazlası. Bu, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi geliyor, değil mi? İşte Bradley Cooper'ın Limitsiz filminde olan tam da bu. Cooper, hayatta hiçbir yere varamayan, sefil, umutsuz ve başarısız bir tembeli canlandırıyor. Sonra tesadüfen tüm zihinsel engelleri ortadan kaldıran ve ona sınırsız zeka veren bir beyin hapı keşfediyor. Cooper'ın beyni artık %100 çalışıyor. Peki Cooper bu yeni keşfettiği yetenekle ilk olarak ne yapıyor? Dünyayı mı fethediyor? Borsayı hackleyip servet mi yaratıyor? Dünyayı değiştirecek bir buluş mu yapıyor? Hayır. Temizlik yaptı. Evini temizledi, kendini temizledi ve her şeyi düzenledi. Neden? Bu seni şaşırtmış olabilir. Gel şimdi bu sıradan görünen işin neden aslında hayatını dönüştürmek için atabileceğin en güçlü ilk adım olduğunu inceleyelim. Düzensiz bir çevre, düzensiz ve verimsiz bir zihne, düzensiz bir zihin de verimsiz bir hayata eşittir. Bir göreve odaklanmaya çalıştın ama durduk yere dikkatinin dağıldığı oldu mu? Bilim bize dağınıklığın dikkatimizi çektiğini ve bilişsel kaynaklarımızı tükettiğini söylüyor. Başka bir deyişle dağınık bir çevre, dağınık bir zihne, bu da sonunda dağınık bir hayata yol açıyor. Cooper'ın canlandırdığı Eddie Mora karakteri bunu içgüdüsel olarak anlıyor. Beyni tam kapasiteyle çalışırken çoğumuzun gözden kaçırdığı şeyi açıkça görüyor. Büyük başarılara ulaşmadan önce gürültüyü ortadan kaldırman gerekiyor. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da alan yaratmak için temizlik yapmak gerekiyor. İşte gerçek üretkenlik burada başlar. Şimdi sahneyi kurduğumuza göre bu kavramı kendi hayatına nasıl uygulayabileceğini keşfedelim. Hedeflerine ulaşmanın ilk adımı daha çok çalışmak değil, daha akıllıca çalışmaktır. Ve bu düzen yaratmakla başlar. Şimdiki bölümde zihinsel ve fiziksel düzenin önemini ve bu temel adımın potansiyelini nasıl açığa çıkarabileceğine bakalım. Bir hedef belirler, o işe başlamaya karar verirsin ama bir türlü başlayamazsın ya da başladığında odaklanmakta zorlanırsın. Bunun nedeni çevrendeki ve zihnindeki dağınıklık olabilir. Ne yazık ki bu dağınıklık hayal ettiğin başarıya ulaşmanı engelleyen görünmez bir duvar oluşturur. Dağınık bir ortamın zihnine nasıl yük bindirdiğini anlamak için biraz daha derine inelim. Etrafındaki her bir eşya, her bir detay aslında beyninin dikkatini dağıtan bir unsur. Farkında olmasan bile bilinçaltın her an bu uyaranlarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu da odaklanman gereken asıl konudan uzaklaşmana neden oluyor. Fiziksel dağınıklık zihinsel dağınıklığa dönüşür. Bu dağınıklık bir kartopu etkisi yaratır, basit bir görevi bile zor ve karmaşık hale getirir. Bununla da kalmaz. Bu düzensizlik stres seviyeni artırır, karar verme yeteneğini zayıflatır ve yaratıcılığını köreltir. Kısacası düzensiz bir çevre potansiyelini sınırlayan bir hapishaneye dönüşür. Bu yüzden Eddie Mora'nın yaptığı ilk şey temizlik yapmaktı. Çünkü o zihinsel berraklık ve düzenin başarı için bir ön koşul olduğunu anladı. Evini ve zihnini temizlemek beynini serbest bıraktı, düşüncelerini netleştirdi ve odaklanmasını sağladı. Şimdi bir an dur ve çevrene bir bak. Masandaki dağınıklığın ve odandaki karmaşanın zihninde yarattığı baskıyı hissedebiliyor musun? Peki ya kafanın içindeki düşünce yığınları? Kendine bir iyilik yap ve ilk olarak bu dağınıklıktan kurtul. Şimdi sıradaki bölümde bu düzeni nasıl sağlayabileceğin ve günlük hayatına nasıl entegre edebileceğin var. Bu adımlarla yaşamında nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini göreceksin. Şimdiye kadar düzensiz bir zihnin ve çevrenin başarı yolunda büyük bir engel olduğunu öğrendik. Peki bu dağınıklığı nasıl ortadan kaldırabiliriz? İlk adım fiziksel çevreni düzene sokmaktır. Evin, çalışma alanın veya sık vakit geçirdiğin herhangi bir yer zihninin bir yansımasıdır. Dağınık bir masa zihinsel olarak ne kadar karmaşık hissettiğini gösterir. Şimdi her gün kullandığın alanları temizlemek ve organize etmek için şu adımları uygulayabilirsin. 1. Minimalizm felsefesini benimse. İlk adım ihtiyaç duymadığın her şeyden kurtulmak. Sadece gerçekten gerekli olan eşyalara sahip ol. Etrafında daha az eşya olduğunda dikkatin dağılmaz, daha net düşünebilir ve daha iyi çalışabilirsin. 2. Her şeyin bir yeri olsun. Eşyalarını belirli bir düzen içinde yerleştir. Böylece ihtiyaç duyduğunda hemen bulabilirsin ve zaman kaybetmezsin. 3. Düzenli temizlik alışkanlığı. Düzenli temizlik yapmayı bir rutin haline getir. Her gün birkaç dakikanı ayırarak çevreni temizleyip düzenli tutabilirsin. Bu basit alışkanlık uzun vadede büyük bir fark yaratacaktır. 4. Zihinsel temizlik. Fiziksel düzeni sağladıktan sonra zihnini de temizlemelisin. Günlük meditasyonlar yaparak veya günlük tutarak zihnindeki karmaşayı azaltabilir ve daha net düşünebilirsin. 5. Önceliklerini belirle. Her günün başında veya sonunda o gün veya gelecek gün için en önemli 3 görevi belirle. Bu odaklanmanı sağlar ve dikkatini dağıtacak diğer şeylerden uzak durmana yardımcı olur.
Bu adımlar zihnini ve çevreni düzenlemenin temel yollarıdır. Bu düzen sadece günlük yaşamını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda büyük hedeflerine ulaşma yolunda sana rehberlik eder. Şimdi sıra bu düzenin sürdürülebilirliğini ve etkisini nasıl artırabileceğimizde. 4. bölümde bu konuyu daha derinlemesine inceleyeceğiz. Düzenli bir zihne ve çevreye sahip olmak bir maraton koşusuna benzer. Her adım seni hedefine yaklaştırır. Ancak asıl önemli olan bu düzeni sürdürebilmek ve bu süreci hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirebilmektir. Peki, zihinsel berraklığını artırmak ve düzeni kalıcı kılmak için neler yapabilirsin? 1. Günlük rutinler oluştur. Başarıya ulaşan insanların çoğu günlük rutinler oluşturmanın önemini vurgular. Önceki bölümde bahsettiğim sabahları birkaç dakikalık meditasyonla, fiziksel egzersizle veya derin nefes egzersiziyle güne başlamak, zihnini berraklaştırır ve güne odaklanmış bir şekilde başlamanı sağlar. 2. Zihinsel boşaltma yap. Zihninin dolu olduğunu hissettiğinde hemen bir kağıda dök. Aklına gelen tüm düşünceleri ve endişeleri yaz. Bu işlem zihnindeki yükü hafifletir ve hangi konulara odaklanman gerektiğini daha net görmeni sağlar. 3. Erteleme ile mücadele. Düzeni sürdürebilmenin en büyük düşmanlarından biri ertelemedir. Bir işi ertelediğinde bu iş zihninde sürekli bir yük olarak kalır. Erteledikçe o iş gözünde daha da büyür. Ertelemeyi yenmek için büyük görevleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara böl. Bu sayede her bir küçük adım başarıya doğru atılmış bir adım olur. 4. Dijital düzen sağla. Sadece fiziksel çevreni değil, dijital ortamını da düzenle. Bilgisayarındaki ve telefonundaki dosyaları organize et. Gereksiz uygulamalardan kurtul ve sosyal medya kullanımını sınırlandır. Dijital düzen zihinsel berraklığını artırır ve gereksiz uyaranlardan kaçınmana yardımcı olur. 5. Kendine karşı şefkatli ol. Düzeni sağlamak ve sürdürmek bazen zorlu olabilir. Her zaman mükemmel olmayı beklemek yerine sürecin bir parçası olarak hatalar yapabileceğini kabul et. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve yola devam etmektir. Bu stratejiler düzenli bir zihne ve çevreye sahip olman için rehberlik eder. Düzeni sürdürdüğünde başarıya giden yolda büyük bir ivme kazanırsın. Unutma, bu bir yolculuk ve bu yolda her adım seni daha iyi bir versiyonuna yaklaştırır. Düzenli bir zihne ve çevreye sahip olmak, hayatın her alanına yayılan olumlu bir etki yaratır ve bu etki iç huzurdan gerçek mutluluğa kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 1. İç huzur. Düzenli bir çevre ve zihne sahip olmak sana sürekli bir sakinlik ve huzur hissi verir. Düşüncelerin daha net olur, endişelerin azalır ve gün içindeki küçük stres faktörleri bile seni rahatsız etmez hale gelir. Bu, hayattan daha fazla keyif almanı sağlar. 2. Verimli zaman yönetimi. Düzenli bir hayat, zamanını daha verimli kullanmana olanak tanır. Hedeflerine ulaşmak için daha fazla zamanın olur ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirirsin. Zamanını etkili kullanmak başarıyı kaçınılmaz kılar. 3. Daha sağlıklı ilişkiler. Düzenli bir zihin, kişisel ilişkilerinde de daha anlayışlı ve sabırlı olmanı sağlar. Etrafındaki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurar, onlara daha fazla zaman ve enerji ayırabilirsin. Bu da sosyal hayatını zenginleştirir ve seni mutlu eder. 4. Artan yaratıcılık. Zihinsel berraklık yaratıcılığını artırır. Yeni fikirler bulmak, sorunlara yaratıcı çözümler üretmek daha kolay hale gelir. Düzenli bir hayat sana hayal gücünü en üst düzeyde kullanmaya teşvik eder. 5. Başarı ve hedeflere ulaşma. Düzenli bir hayatın en belirgin sonucu, hedeflerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmandır. Kafanda ve çevrende karmaşa olmadığında, önündeki yolda net bir şekilde ilerleyebilir ve engelleri kolayca aşabilirsin. Bu nedenle Bradley Cooper'ın canlandırdığı Eddie Mora karakteri beyin gücünü kazandıktan sonra ilk olarak etrafını ve zihnini düzenlemeye karar verdi. Çünkü gerçek başarı ve mutluluk düzenli bir hayatın doğal sonuçlarıdır. Bu kazançlar hayatta uzun vadeli tatmin ve mutluluk için en önemli anahtarlardır. Hayatımızda hepimiz büyük hedefler peşinde koşuyoruz ama bu hedeflere ulaşmak için ne kadar düzenli ve disiplinli olmamız gerektiğini sık sık göz ardı ediyoruz. Unutma, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.